Değerli dostlar, çoban kavurmaya malzemelerini şöyle bir tanıtalım. Öncelikle bakın tencereme ben iç yağ aldım. Şöyle göstereyim. 200 gram iç yağ var. 750 gram dana kuşbaşı, 1 adet ve büyük bir soğan, 3 adet yeşil biber, 2 adet domates ama kabukları soyulmuş. Buraya dikkat ediniz. 1 adet kapya biber. Şöyle 5-6 diş sarımsak. 6 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Tuzumuz olacak. Baharatlarımız var. 1 çay kaşığı kekik kullanacağım. Arkadaşlar damak tadınıza göre bakın pul biber, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biber baharatlarımı hazırladım. Bunları 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz ya da biraz azaltabilirsiniz. Burası size kalmış. 1 su bardağı da sıcak su kullanacağız. Haydi bakalım şimdi videomuzun detaylarını görelim. Arkadaşlar çoban kavurmamızı döküm tencerede yapıyorum. Öncelikle 200 gram iç yağımızı tencereme aldım. Kısık ateşte yağımızı güzelce eritiyoruz. Arkadaşlar iç yağımız eridi. Bakın şurada kalan kıkırdak bölümünü şöyle bir tabağa alıyorum. Bunları kullanmayacağım. Bize eriyen yağ yeterli. Şimdi ateşimin derecesini şimdi yükselttim arkadaşlar. Şimdi güzelce etimizi tenceremize alıyoruz. Etimizin burada hafiften mühürlemesini bekleyip daha sonra karıştıracağız arkadaşlar. Etimizin rengi değişinceye kadar arkadaşlar bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi değerli dostlar etimiz sulansın diye bu şekilde karıştırmadan bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an etimiz bakın sulandı. Şöyle bir göstermiş olayım bu suyunu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ocağın ateşini kısıp tenceremizin kapağını kapatıp kendi suyunu çekene kadar kontrol bir şekilde pişirelim. Lokum gibi bir et yedirecek Ramazan Usta sizlere tüm detaylarını veriyor. Değerli dostlar, şimdi tenceremizin kapağını açalım. Bakalım suyunu çekmiş gördüğünüz gibi. Gayet de güzel pişmiş. Şimdi bu esnada değerli dostlar soğanımızı koyalım. Soğanla beraber etimizi kavuracağız. Ama arkadaşlar bakın sadece iç yağ kullanmıştım. Şimdi sıvı yağ da koyacağım buraya. Şöyle göz kararı birkaç yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Sıvı yağ sadece yağ oranını dengelemek için koyuyorum arkadaşlar. Sadece iç yağla pişmesin diye sıvı yağını koydum. Şimdi peşinden tereyağını veriyorum arkadaşlar. Tereyağını da koyduktan sonra şimdi soğanımızı etimize güzelce kavuralım arkadaşlar. Evet şimdi kanallarımızı söyledik. Şimdi kavurmaya devam ederken arkadaşlar buraya kapya biber diyor ki ustam beni şimdi at. Beni geç atarsan ben pişmem. Bilgin var mı diyor. Tabii ki kapya biberim. Soğandan sonra hemen kapya biber arkadaşlar unutmayın. Bu sıralamalar önemli. Ve bunun peşine arkadaşlar sarımsakları da atabilirsiniz arkadaşlar. Ocağımızın ateşi en kısıktı fakat şimdi orta derece alma vakti geldi. Şöyle biraz yükselttim. Şimdi arkadaşlar sotelemeye devam ediyorum. Arkadaşlar birkaç dakika sebzelerle beraber etimizi kavurduk. Şimdi yeşil biberi atma zamanı geldi. Yeşil biber her zaman soğan ve kapya biberden daha sonra atılır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Çünkü yeşil biberin pişme derecesi daha kısa süre arkadaşlar. Şimdi tekrar kavurmaya devam ediyor şefimiz. Bakalım yıllar önce çoban nasıl kavurduysa aynı şekilde Ramazan Usta da orijinal tarifini veriyor sizlere. Çoban kavurmaya salça konmaz. Salça konarsa zaten bu yemek
et soteye döner değerli dostlarım. Bunu da bir söylemiş olayım. Şimdi bu şekilde pişirdikten sonra burada 2 adet domatesim ama kabukları soyulmuş bir domates. Diyor ki ustam benim de şu anda bu yemeğe girme vaktim geldi. Farkında mısın diye sordu. Tabii ki domatesim ben her anını her saniyesini takip ediyorum yemeğin. Evet şimdi domatesle bu güzel yemeğe giriyor. Baharatlarını atalım mı diye soran arkadaşlarım var. Evet arkadaşlar baharatlarımızı atalım. Karabiber, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biber. Bunları da koyduk. Yeteri kadar tuzumuzu atalım çünkü artık yemeğimiz pişmek üzere. Bakın kekik atmadık. Kekik şimdi atarsanız kekik yanar. Kekik ne zaman atılacak? Yemeğin sonunda. Bu da bir püf nokta olarak Ramazan Usta'dan gelsin diyorum. Kekik sen şöyle bekle. Seni tam yemeğin servis zamanında atacağım çünkü. Şimdi bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Değerli dostlar birkaç dakika kadar bu şekilde piştikten sonra bakın bir bardak sıcak su bakın sıcak suyumuzu buraya dökelim. Tenceremizin kapağını kapattık. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim arkadaşlar. İşte size güzel bir püf noktası daha çoban kavurma işte böyle yapılır. Yaklaşık 30 dakika yemeğimiz pişti. Bakın değerli dostlar lokum gibi pişti. Tencerenin altında biraz suyu var. Ben biraz daha sulu seviyorum arkadaşlar. İsterseniz tencerenin kapağını açıp bu şekilde suyunun çekmesini de bekleyebilirsiniz. Bir 5 dakika pişirirseniz suyunu çeker. Fakat ben şöyle ekmeği banıp yemek istiyorum. Şimdi kekik atmamıştık. Neden? Kekik önce atarsak kekik yanardı. Şimdi en son atıyoruz. Lezzetine lezzet katıyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Çoban kavurmamız muhteşem oldu. Şimdi ocağın ateşini kapatalım. Sizler için bir sunum yapalım. Arkadaşlar çoban kavurmamız hazır. Bakın şöyle bir yakın çekimle göstereyim. Arkadaşlar beğendiniz mi? Nasıl görünüyor? Şöyle hepiniz de bakın. Şimdi sizler için ustanız bir tadım yapsın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bu tadım sizler için değerli arkadaşlar. Arkadaşlar tadı gerçekten çok güzel. Tabii bu ekmek buraya boşuna mı koyduk? Şöyle sizler için de arkadaşlar bir de ekmek banıp tadım yapmak istiyorum. Çatalla bu tadı alamazsınız. Şu ekmeğinizi banın suyuyla beraber. Şöyle arkadaşlar bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da sizin için. Arkadaşlar kendim yaptım diye demiyorum. İnanılmaz lezzetli olmuş. O iç yağ, o tereyağı, o baharatlar öyle bir lezzet vermiş ki inanın bir tencere değil 2 tencere yeseniz doymazsınız. Bu kadar lezzetli olmuş diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik.